Ben küçükken dediğim gibi ben yani ilkokuldan sonra köyden ayrıldım. Şimdi yeni geliyorum köye, yeniden yerleşmeyi düşünüyorum. Ev inşa ediyorum köyde ve buraya geleceğim. Dilin zayıflaması atasözlere bağlı değildir. Yani dilin zayıflaması, dilden kopmak, onun bir sürü de başka sebepleri vardır yani. Evet. Misal bizde göç vasıtasıyla göçten dolayı diyelim misal Avrupa'da Süryanice dili artık eskisi gibi misal kullanılmıyor. Bizim gençler artık orada misal Almanya'da Almancayı öğreniyorlar. Benim çocuklarım misal orada doğdular, orada büyüdüler, orada okula gittiler. Evet, biz evde konuşuyorduk Süryanice'yi bunu kaybetmemek için. Ama yine de birinci dil, onların birinci dili, konuşma dili Almancadır. Ana dilleri Almanca oldu yani. Süryanice çok eski bir dil. Ama evet biliyorum bizim ihtiyarlar, bizim eskiler, köyde yaşayanların böyle atasözleri vardır %100 ama ben pek bilmiyorum onları. Evet, bilmiyorum. Şimdi çocuklarınız Almanya'da, yurt dışında. Evet. Peki bu kültürel söylediğiniz söylemler, atasözlerini vesaire aktarabiliyor musunuz? Yoksa çocuklarınız tamamen Almanca eksenli bir dil mi öğreniyor? Ona göre mi Evet. yaşamları şekilleniyor? %100. Yani eğitim okullarda öğreniliyor, eğitiliyor. Oradan yani eğitim tabii bizim de kültürümüze göre tabii örf adetler vardır, gelenekler vardır. Diyelim tam olarak yani biz Almanlara evet uyum sağlamak zorundayız ama daha erimedik orada. Yani daha evet daha asimile olmadık, tamamen asimile olmadık. O da kiliselerde toplanmak suretiyle, kilisenin salonlarında evet orada buluşmak suretiyle ancak o şekilde kültürümüzü yaşatabiliyoruz orada. Peki Almanya'daki ya da diğer Avrupa ülkelerindeki kiliseleriniz kendinize mi ait yoksa oranın cemaatine göre mi hareket ediyorsunuz? Kendinize ait kiliseleriniz var mı? Evet, Almanya'da hepsi bize aittir. Bütün kiliseleri biz kendimiz inşa ettik. Yani cemaat olarak, Süryani Ortodoks cemaati olarak kendimiz inşa ettik. Hepsi kendi paramızla, kendi imkanlarımızla, kendi katkılarımızla kendimiz inşa ettik. Ve o kiliselerde de salonlar vardır. Her kilisenin bir salonu toplanma yeri vardır. Orada buluşma yeri oluyor. Taziyeler olsun, ne bileyim kutlamalar olsun, dini bayramlarda falan olsun. Orada buluşuyoruz. Orada birbirimizle orada dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Bu şekilde asimilasyonu biraz geciktiriyoruz bu şekilde. Ama bunun sonu yani ne kadar sürer belli olmaz. 100 sene mi, 200 sene mi yani bunun sonu asimilasyondur. Yani atasözler birkaç tanedir yani. Yani bu bir dil içinde, bir kültürün içinde birkaç tane var atasözü. Ne yapabilirler atasözleri? Bence kültüre giren bazı örf adetlerin de eskidiğinden dolayı eskimiş olabilirler. Bugün için yararlı olmayabilirler, faydalı olmayabilirler, hatta zararlı bile olabilirler. Onlardan kurtulmak lazım. Yenilerini inşa etmemiz lazım. Zamanın ruhuna göre bunları yapmamız lazım. İlişkilerimizi, bu diyalogları özellikle bu dinler arası eski çatışmaların son bulması için yaşamamızda, düşüncelerimizde reform yapmak zorundayız. Hep eskiye bağlı kalırsak yerimizde saymış oluruz. Bir ilerleme olmaz yani hiçbir yer. Onun için devamlı reformlara ihtiyacımız vardır. Zamana göre, şartlara göre reform yapmak zorundayız. Yoksa olmaz. Biz size misal vereyim. Biz şimdi köyde 5-6 tane ev var. 20 kişilik bir nüfus var şimdi bu köyde. Her gün buluşuyoruz bir evde. Hepimiz değil tabii. 5-6 kişi isteyen gelir. Buluşuyoruz. Orada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İşte bence bu çok güzel bir örnektir. Bugün Farha hanımefendi beni yemeğe davet etmişti. Filan yaptık dedi. Filan yemeği yaptık. Belki sen lokantalarda bulamıyorsun. Gel, severek gelip yiyecektim, tadacaktım yemeğini. Evet bu. Var ama bilenler söylerler yani. Bazıları söyler, bazıları da şarkıdan yana değiller, bilmiyorlar. Vardır yani. Mutlaka vardır. Evet, her kültürde vardır, her dilde, her lisanda vardır bunlar yani. Müzik çok önemlidir.
Ama bütün müzikleri biz dinleriz, severiz. Müzik bir dünya evrenseldir. Hiçbir evet. kültüre ait değildir belki. Değildir. Hayır, hayır. Ama Sürenice de çok eskiden müzik günahtı. Müzik yapmak yani dine göre, dinin inanca göre, o zihniyete göre günahmış. Müzik sanki ne bileyim, sanki insanlarla ilgili değilmiş gibi, insanlara neşe, zevk, mutluluk vermiyormuş gibi, sanki şeytanın bir icadıymış gibi inançtan dolayı böyle düşünülüyordu. Şimdi onlar da kalktı. Ama bizden bahsediyorum ben. Şimdi artık kimse bunlara artık değişiyoruz. Onun için değişmek zorundayız. Aynen. Evet, yerimizde kalamayız yani sayamayız. Sanmıyorum. Alman arkadaşlarına zaten anlatmak sanmıyorum bu. Çok özel, belki özel konular eğer soru olursa, eğer misal arkadaşlar eğer meraklıysalar, eğer sorsalar tabii %100 anlatıyorlardı kendi aralarında. Ama böyle pek böyle o ayrımcılık yani hani bu kültür etnik gruplar bilmem bu kültür ona karşı şeyleri yoktur böyle pek ilgileri yoktur. Okullarda zaten herkes eşit bir şekilde herkes yani kimseye karşı ön yargıda bulunmuyorlar orada. Evet okulun müfredatı herkes için çalışıyor. Yani yabancı gözüyle bakılmıyor bizim çocuklara orada. Çünkü bizim çocuklar çok güzel okullara gidebiliyorlar, her okula gidebiliyorlar. İstediklerini okuyabiliyorlar, istedikleri göreve gelebiliyorlar eğer tabii okurlarsa, devam ederlerse. Evet. O yönden oradan mutlular bence. Yani herkes tabii sorunlar vardır. Bütün insanlar arasında sorun vardır. Yaşam sorunlarla doludur. Ama yani idareden dolayı yani hükümetten veya devletten kanunlardan dolayı herhangi bir sorunumuz yoktur. Bir ayrımcılık yoktur orada. O yönden orası bence güzel işliyor. Yani hayat, yaşam orada buradan bence daha düzenlidir. İnsanlar daha memnunlar, mutlular o yönden. Bence ilk kez bunu görüyorum. Arapça yazıldı onu. Hediye geldi daha doğrusu. Hediye geldi amcamdan rahmetli. Normalden Süryanice yazılır ama burada Arapça. Evet. Şimdi Süryanice dili öyle kolay. Şimdi bizim yazılı dili var. Süryanice'nin yazılı dili var. Arapça gibi yazılı dil. Bir de bu diyalekt dediğimiz, bu konuştuğumuz, bu artık ana dili gibi olmuş. Çünkü burada bizde resmi okullar olmadığı için biz bu dili öğrenemedik. Yani halka öğretemedik. Ben öğrendim. Zamanında çocukken gittim, medreseye gittim. Bu Süryanice öğrendim. Hem yazabilirim hem okuyabilirim. Fakat halkın %95'i bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü resmi okullar olmayınca bunun arkasında bir devlet olması. Yani devletin resmi dili olmayınca o dil ölüme mahkumdur. Süryanice çok eski bir dil. Belki çivi yazısından sonra gelişen ilk dildir bu. Diyelim İbranice ile o aynı şeyden geliyor. Aynı evet ama Süryanice daha eskidir. Zaten Arapça daha sonradan gelmiş. Arapça Süryanice'den türedi. Arapçanın içinde bir sürü Süryanice kelime vardır. Evet, bir sürü, çok var. Evet. Misal 1600 sene önce Arapça diye bir şey yoktu. Arapça dili bir şey yoktu. Yani İslam gelince daha Kur'an'ı bile Arapça'da yazamamışlardı o zaman. Süryanice olarak yazıldı. Süryanice diliyle yazıldı. Sonradan tercüme edildi. Sonra Arapça gelişince sonra tercüme edildiler bunlar hepsi. Süryanice çok eski bir dil. Ve yani bu bölgenin Orta Doğu'nun evet yani diliydi, resmi diliydi bu Süryanice dili. Onun için hani derler Hazreti İsa Süryanice, ana dili Süryanice çünkü Süryanice konuşuluyordu o zaman.
Yani şeyden ziyade, İbranice'den ziyade Süryanice geçerliydi. Daha gelişmişti, daha çok gelişmişti çünkü yazısı çok güzeldi. Peki bir soru sorayım. İlk İncil'in örnekleri Süryanice mi yazıldı yoksa Yunanca evet Yunanca yazılmış. Ben öyle biliyorum ama sonra Süryanice de o zaman Süryanice dili de çok gelişmişti ama belki ilk önce Yunanca yazılmıştı İncil'ler. Bütün dinler tarihini, bütün bu kitapları, bu semavi dinler dediğimiz bu Tevrat, İncil ve Kur'an yani Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar bunları karşılaşmadıkça dinleri anlayamazsınız. Bir takılı kalıyorsunuz, sizin haklı olduğunuzu her zaman iddia edeceksiniz. Siz haklısınız, sizin dininiz doğrudur, diğerleri yanlıştır, diğer değiştirilmiştir vesaire. Ondan sonra ön yargılar başlıyor o zaman. Dinleri eğer öğrenmek istiyorsanız bütün dinleri okumanız lazım ki ve karşılaştırın. Göreceksiniz ki bütün dinler birbirinden alınmadır, çalınmadır hepsi. Birbirinin devamıdır zaten. Evet. Evet ve bana göre ben okudum bunları. Bana göre bu dinde bilim yok, ilim yok. Orada ne öğrenebilirsiniz? Misal sizin geleceğiniz için